Çocukluk yıllarımın anılarından bir kesiti anlattım. Adı Boncuk'tu. İşi tel cambazlığıydı başlıklı yazımı 22 Ocak 2008'de yazmıştım ve Milliyet Blog'da yayınlamıştım. Şimdi yıl 2025. Aynı yazıyı seslendirerek yeniden yayımlıyorum ve daha sonra da Google'ın yapay zekası Notebook LM ile yapılan yorumu da ekliyorum. Adı Boncuk'tu, işi tel cambazlığıydı. 60'lı yılların sonları olarak aklımda kalmış. İnebolu'da şimdiki terminalin olduğu yere küçük bir çadır ve 2 yüksek direk kurulmuştu. Arka taraftaki eski hanın duvarına kadar sıralanan tahta sıralardan küçük bir tribün kurulmuştu. Akşam hava karardığında tahta sıraları büyükler ve çocuklar tıklım tıklım doldururdu. Bizim eve birkaç dakikalık mesafedeki bu yere kalabalığın sesini duyunca hemen koşar giderdik. Çadırın önüne kurulan küçük sahnede büyüklerin güldüğü ancak benim gülecek bir şey bulamadığım oyunlar oynanırdı. Benim asıl beklediğim zaman cambazın direğe tırmanmasıydı. Küçük bir çocuk olarak iki direk arasındaki telin üzerinde elindeki uzun sopasıyla dengesini sağlayarak yürüyüşünü hayranlıkla izlerdim. Akşamları telin üzerinde yürüyen adamı, gündüzleri İnebolu'nun taş yollarında yürürken görmek şaşırtırdı beni. Bir sabah kahvaltıda büyükbabam anlatmıştı. Sabah namazından çıkınca yolda Boncuk'la karşılaşmış, limana doğru yürüyüp konuşmuşlar. Çok dertliymiş, mutsuzmuş. Mecbur olmasa bu işi bir gün bile yapmayacağını söylemiş. Akşamları biz yerde korkudan titrerken kim bilir kaç metre yukarıda telin üzerinde neşeli ve rahat şekilde dolaşan adam meğerse sabah gün ağarmadan sahilde hüzünlü yürüyüşler yaparmış. Büyükbabamın anlattıklarını dinlediğim akşam Boncuğu tel üzerinde izlerken daha çok korkmuştum düşecek diye. İnebolu'da ne kadar kaldı anımsamıyorum. Çocukluk yıllarımın bir yaz mevsiminde belki bir hafta, belki 2 hafta akşamlarımıza renk katıp gitti başka kasabaların çocuklarının çocukluk anılarını renklendirmek için. Zamanla Boncuğu unuttum. Televizyonda yıllar gelip de bayramlarda sirk programları olunca çocukluk yıllarımın cambazı gelirdi aklıma, o kadar. 1992 yılında bir kitapta okuduğum yazı Boncuğu anımsattı. Cam üzerinde cambazlar başlıklı yazının olduğu sayfaya kırmızı kalemle bir not düşmüşüm. Söz edilen boncuk, bir zamanlar İnebolu'ya gelen boncuk olabilir. Beni çok etkilemişti. 1 Kasım 92. Yavuz Çetinkaya'nın öykülerinden oluşan Savaş ve Doğum kitabı 1992'de yayımlanmış. Yani Yavuz Çetinkaya'yı yitirdiğimiz yıl. Yavuz Çetinkaya öyküsünde çocukluk yıllarında mahallelerindeki çayıra çadır kurup direkler diken ve orada tel cambazlığı yapan Boncuğu anlatıyor. Yavuz Çetinkaya'nın çocukluk yılları benim çocukluk yıllarımın 10 yıl öncesi olmalı. Onun anlattığı, hangi şehirde olduğunu anlayamadığım Boncuk ile İnebolu'ya yol düşen ve benim çocukluk yıllarımda iz bırakan Boncuk aynı tel cambazı mıydı bilinmez. Yazıda anlattıklarının benim anılarımda kalanlarla benzemesi aynı kişi mi sorusunu aklıma getirmişti 1992'de öyküyü okuduğumda. Tel cambazı Boncuğu 40 yıl önceki anılarımdan anlattım. Boncuk o zaman da genç değildi. Şu anda yaşıyor mudur? Yaşıyorsa uzun ömür, yaşamıyorsa da rahmet diliyorum. Ankara, 22 Ocak 2008. Adı Boncuk'tu. İşi tel cambazlığıydı başlıklı yazıma 2 dipnot yazmışım. Birinci dipnotum Yavuz Çetinkaya 1948-1992 yazar ve oyuncu. İkinci dipnotum Yavuz Çetinkaya Savaş ve Doğum Öyküler Simavi Yayınları 1992. Hoş geldiniz.
Bugün elimizde çok kişisel, dokunaklı bir anı var aslında. Milliyet Blok'ta Aydın Tiryaki'nin kaleminden çıkmış. Adı Boncuk'tu, işi tel cambazlıydı başlığıyla. Bu metne sizin için biraz daha yakından inceleyeceğiz, katmanlarını açacağız. Evet. Bir çocuğun gözünden görülen o büyüleyici figürle başlayıp, yıllar içinde bu anının nasıl değiştiğini, nasıl farklı anlamlar kazandığını göreceğiz birlikte. Aynen öyle. Merkezde Boncuk var. Adı Boncuk olan gizemli bir tel cambazı. Yazarın 60'lardaki çocukluğuna, İnebolu'daki o yaz akşamlarına bir yolculuk yapacağız. Sahne ışıkları altındaki o neşeli görünen figürle gerçek hayattaki, belki de kimsenin görmediği hüznü arasındaki o keskin farkı konuşacağız. Hı hı. Bu anı bize sadece boncuğu değil hafızanın nasıl çalıştığını da düşündürecek. Yani bir anı yıllar sonra başka bir hikayeyle nasıl kesişebiliyor, değil mi? Kesinlikle. O zaman hemen gidelim o atmosfere. 60'lı yılların sonu Karadeniz'de bir sahil kasabası, İnebolu. Yazarımız küçük bir çocuk o zamanlar ve kasabaya bayağı heyecan verici bir misafir gelmiş. Bir tel cambazı. Evet. Şimdiki otobüs terminalinin olduğu yere düşünün, küçük bir çadır kurulmuş, 2 tane yüksek direk dikilmiş yanına, hatta tahtadan sıralarla böyle küçük bir tribün gibi bir yerde yapmışlar. Tabii. O dönemin koşullarını düşününce yani küçük bir kasaba için ne kadar büyük bir olay olduğunu tahmin edebiliriz herhalde. Kesinlikle. Yazarın anlatımda o çocuksu heyecan çok net hissediliyor zaten. Akşamları gösteri saati yaklaşınca nasıl koşa koşa gittiğini anlatıyor. Evi de yakınmış sanırım oraya. Evet, evet. Tribünler tıklım tıklım doluyormuş. Sadece çocuklar değil, büyükler de merakla izliyormuş. Önce çadırın önündeki küçük sahnede başlıyormuş gösteriler. Evet, o sahne oyunlarından bahsediyor. Büyükler gülüyormuş kahkahalarla ama kendisi pek anlam veremiyormuş. Muhtemelen dönemin yetişkin mizahı işte. Ama onun asıl beklediği an, nefesini tuttuğu an başkaymış. O an gelince bütün gözler yukarı çevriliyormuş. Tabii, asıl beklenen boncuğun kendisi. Yani direğe tırmanışı, 2 direk arasına gerilmiş o incecik tel ve boncuk elinde uzun bir sırıkla, denge sırığıyla o telde yürümeye başlıyor. Evet, bir çocuğun gözünden bakınca bu sihir gibi bir şey tabii. Yer çekimine meydan okuyor sanki adam. Havada süzülür gibi. Bir de bunu yaparken acayip rahat, neşeli görünüyor. İşte bu çocuk zihninde müthiş bir hayranlık uyandırmış. İnanılmaz bir etki bırakmış olmalı gerçekten o yaşta böyle bir şeyi, böyle bir cesareti görmek. Üstelik bunu sanki bir oyun oynar gibi, keyifle yapıyormuş gibi görünen bir figür var karşınızda. Ama sonra Yazarın anılarında bu parlak resme başka renkler de karışıyor zamanla. O büyü yavaş yavaş dağılıyor sanki, değil mi? tam olarak öyle. İlk çatlak belki de şeyle başlıyor. Hani gündelik gerçeklikle sahne büyüsünün çarpışmasıyla. Yazar akşamları telin üstünde bir kahraman gibi izlediği boncuğu, gündüzleri kasabanın Arnavut kaldırımlı sokaklarında normal yürürken görüyor. Hı hı. İşte o anki şaşkınlığı hatırlıyor. O ulaşılamaz gibi görünen adamın aslında kendileri gibi, yani yerde yürüyen biri olduğunu fark etmek. Çocuk aklı için ilginç bir durum mu? Tabii. Sahnedeki o persona, yani seyirci için yaratılan maskeyle gündelik hayattaki insan arasındaki fark belirginleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu bile ilginç bir farkındalık aslında. Ama asıl dönüm noktası çok daha sarsıcı bir bilgiyle geliyor. Yazarın büyük babası bir sabah namazından dönerken yolda Boncuk'la karşılaşıyor. Evet, o karşılaşma. Ayaküstü bir sohbet başlıyor, sonra limana doğru birlikte yürüyorlar, konuşuyorlar ve büyük baba eve gelince kahvaltıda anlatıyor bu karşılaşmayı, Boncuk'un anlattıklarını. İşte o an yazarın Boncuk'a bakışı tamamen değişiyor. Bu gerçekten kilit bir an. Çünkü büyük baba diyor ki, Boncuk aslında hiç göründüğü gibi değil. Çok dertliymiş, çok mutsuzmuş. Hatta o kadar ki mecbur olmasam demiş, bu işi bir gün bile yapmam. İnanılmaz. İnanılmaz bir tezat, değil mi? Akşamları yüzlerce insanın alkışları arasında metrelerce yüksekte neşeyle, ustalıkla yürüyen adamın iç dünyasında aslında büyük bir keder var. Kesinlikle. Ve bu sadece böyle soyut bir mutsuzluk da değil anladığım kadarıyla. Büyük babanın aktardığına göre Boncuk sabahları gün doğmadan sahilde tek başına
Böyle hüzünlü hüzünlü yürüyormuş. Evet, evet. Akşamki o parıltının, o korkusuz performansın ardında sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan bir yalnızlık, bir keder var. İşte bu bilgi yazarın çocuk kalbindeki o saf hayranlık örtüsünü kaldırıp atıyor resmen. Bu durum sahne sanatları ya da genel olarak performans gerektiren her alandaki o temel ikilemi çok iyi gösteriyor aslında. İzleyicinin gördüğü genelde özenle kurulmuş, kusursuz görünmesi istenen bir maskedir. Ama o maskenin arkasında hepimizin taşıdığı insani duygular var. Korkular, endişeler, mecburiyetler. Boncuk'un hikayesi bu gerçeğin ne kadar keskin olabileceğini gösteriyor. Evet. Yazar daha çocuk yaşta bu görünen neşeyle gizlenen acı arasındaki farkı fark etmek durumunda kalıyor. Tekrar gösteriye gidince Boncuğu telde izlerken hissettiği şey artık sadece hayranlık değil. Aynı zamanda yoğun bir endişe. Düşecek diye daha çok korktum. Önceden sadece bir kahraman, bir sihirbaz gibi gördüğü adam, şimdi onun gözünde acı çeken, risk alan, belki de otele çıkmak zorunda olan bir insan. Evet. O anki dengesi sadece fiziksel değil, sanki duygusal bir denge gibi de algılanıyor belki de. Bu çok önemli bir farkındalık işte. Artık sadece cambazın becerisine odaklanmıyor, aynı zamanda o beceriyi sergilerken taşıdığı yüke de tanık oluyor aslında. Bu, izleyici olarak bizi de düşündürmeli. Alkışladığımız, hayran olduğumuz performansların arkasında ne tür kişisel savaşlar var? Ne kadar biliyoruz ya da düşünüyor muyuz? Doğru. Boncuk'un durumu bu soruyu sormamıza neden oluyor. Yazar, Boncuk'un İnebolu'da tam olarak ne kadar kaldığını net hatırlamıyor. Belki bir hafta, belki 2. Çocukluk anıları böyledir ya, o net tarihler kaybolur gider. Ama o kısa sürede bile bir iz bırakmış belli ki. Yazarın ve kasabanın hayatına bir renk katmış. Sonra gitmiş. Muhtemelen başka kasabalara, başka çocukların hayallerine. Ve zamanla hayat koşturmacası içinde diğer birçok çocukluk anısı gibi Boncuk da yavaş yavaş unutulmuş. Evet, bellek böyle çalışıyor işte. Anılar zamanla soluyor, üzerine yeni katmanlar geliyor. Ta ki beklenmedik bir şey o eski anıyı tekrar su yüzüne çıkarana kadar. Yazar televizyon yaygınlaşınca, özellikle bayramlardaki sirk programlarında Boncuk'u böyle hayal meyal hatırladığını söylüyor. Ama bu gelip geçici bir şey. Evet. Asıl güçlü, sarsıcı hatırlama çok daha sonra, 1992'de bir kitapla oluyor. Bu da hafızanın ne kadar ilginç yollarla çalıştığını gösteriyor. Bazen bir koku, bazen bir ses, bazen de okunan bir satır. Yıllardır uyuyan bir anıyı pat diye geri getirebiliyor. Aynen öyle oluyor. 1992'de eline bir kitap geçiyor ve Boncuk tekrar yazarın zihin sahnesine çıkıyor. Yavuz Çetinkaya'nın Savaş ve Doğum adlı öykü kitabı. Kitap da tam maalesef yazar ve oyuncu Yavuz Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği yıl yayımlanmış. Evet. Bu kitaptaki cam üzerinde cambazlar başlıklı yazıyı okuyunca yazarın zihninde şimşekler çakıyor. O kadar ki hemen kitabın o sayfasının kenarına gidiyor, 1 Kasım 1992 tarihini atıp kırmızı kalemle bir not düşüyor. O anki heyecanını ve kurduğu bağlantıyı belgelemiş adeta. Çok merak ettim şimdi. Ne yazıyor o notta? Nasıl bir bağlantı kurmuş? Çadır kurup direkler diken ve orada tel cambazlığı yapan bir boncuktan bahsediyor. İlginç. Anlatılan atmosfer, cambazın adı, yaptığı iş, her şey Aydın Tiryaki'nin kendi anılarıyla çok benziyor. İşte burası hikayeyi daha da ilginç hale getiriyor. 2 farklı yazar, 2 farklı zaman dilimi. Yavuzer Çetinkaya'nın anıları, Aydın Tiryaki'nin İnebolu anılarından yaklaşık 10 yıl öncesine ait değil mi? Evet, öyle anlaşılıyor. Ama ortak bir figür var, Boncuk. Çetinkaya'nın anlattığı Boncuk hangi şehirde onu bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz, evet. Ama çadır kurma, direk dikme, tel cambazlığı gibi detaylar ve tabii ki Boncuk ismi. Aydın Tiryaki'nin hafızasındaki resimle o kadar örtüşüyor ki ister istemez şu soru geliyor akla. Acaba 2 yazarın da çocukluğuna dokunan bu Boncuk aynı kişi miydi? Yazar da tam bu soruyu soruyor kendine. Hem 1992'de kitabı okurken hem de bu blog yazısını yazarken. Kendi anlattığı Boncuk'un 60'ların sonunda İnebolu'ya geldiğinde bile çok genç olmadığını hatırlıyor. Orta yaşlı veya yaşlıcaydı diyor. Dolayısıyla eğer Çetinkaya'nın 10 yıl öncesinde anlattığı Boncuk ile aynı kişi ise Çetinkaya'nın gördüğü Boncuk daha genç olmalıydı.
Bu bir ihtimal. Mantıklı. Ama tabii kesin bir kanıt yok. Bu sadece anıların ve anlatıların yarattığı güçlü bir olasılık, bir yankılanma diyelim. Bu belirsizlik de aslında hikayenin güzelliği biraz da. Kesin cevabın olmaması boncuk figürünü daha da gizemli kılıyor. Belki aynı kişiydi, belki de değildi. Belki de boncuk o dönem Anadolu'yu gezen cambazlar için yaygın bir lakaptı, kim bilir. Olabilir, evet. Kesin olarak bilmesek de bu durum bize anıların nasıl kesişebileceğini, farklı insanların hayatlarında nasıl benzer izler bırakabileceğini düşündürüyor. Hatta boncuk figürü bu iki anlatıda o dönemin gezgin sanatçılarının, yani hayatını zor koşullarda kazanan gösteri insanlarının bir tür arketipi, bir sembolü haline geliyor sanki. Güzel bir bakış açısı. Ve yazar bu belirsizlikle birlikte bir de iyi dilekte bulunuyor sonunda. Kendi gördüğü boncuğun o zaman bile yaşlıca olduğunu düşünerek, aradan geçen 40 yıldan sonra yazıyı yazdığı 2008 yılına göre yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söylüyor. Şu anda yaşıyor mudur, yaşıyorsa uzun ömür, yaşamıyorsa da rahmet diliyorum diyerek hem o çocukluk kahramanına bir selam yolluyor hem de zamanın geçişini kabulleniyor. Bu blog yazısını böyle katman katman açınca gerçekten üzerinde durulacak birkaç önemli nokta çıkıyor karşımıza. Birincisi çocukluk anılarının gücü. Ne kadar canlı, ne kadar etkileyici olabiliyorlar ve yıllar sonra bile nasıl bir etki bırakabiliyorlar. Evet. Ama aynı zamanda bu anıların zamanla nasıl dönüşebildiğini, yeni bilgilerle veya başka anılarla nasıl farklı bir çerçeveye oturabildiğini de görüyoruz. İşte Aydın Tiryaki'nin boncuk algısı büyük babasının anlattıklarıyla nasıl değişiyor? Bu çok net bir örnek. İkincisi, o çarpıcı tezat meselesi. Sahnedeki pırıltıyla gerçek hayattaki yük arasındaki fark. Boncuğun teldeki o neşesi, ustalığı ve sahildeki yalnız, hüzünlü yürüyüşleri. Bu bize şunu hatırlatıyor. Gördüğümüz performans, yani başarı ya da mutluluk, sadece işin görünen yüzü olabilir. Aynen öyle. O yüzün arkasında bizim bilmediğimiz ne kadar derin mücadeleler, ne kadar ağır yükler olabilir. Bu sadece sahne sanatçıları için değil, yani günlük hayatta karşılaştığımız herkes için geçerli bir soru aslında. Kesinlikle. Üçüncü olarak da anıların o beklenmedik kesişme anları. Tamamen kişisel sandığınız, kendi küçük dünyanıza ait olduğunu düşündüğünüz bir anın, yıllar sonra bambaşka bir yerden, başka bir insanın kaleminden size geri dönmesi. Çok ilginç bir duygu olmalı. Öyle. Aydın Tiryaki'nin İnebolu'daki boncukuyla Yavuzer Çetinkaya'nın belki başka şehirdeki boncuku arasındaki bu belirsiz ama güçlü bağ, bireysel hikayelerimizin aslında görünmez ağlarla nasıl da birbirine bağlı olabileceğini gösteriyor. Hafıza sadece kişisel bir depo değil, aynı zamanda kolektif bir yankı odası gibi işleyebiliyor bazen. Belki de bu durum sizin için, yani dinleyicilerimiz için, genellikle sadece performansını gördüğünüz insanların, ne bileyim iş yerindeki yöneticiniz, ekrandaki bir sunucu, sosyal medyadaki bir profil ardındaki daha karmaşık, daha insani katmanları düşünmek için bir davetiyedir. Evet, güzel bir nokta. Herkesin o görünürdeki rolünün arkasında kendine özgü zorlukları, kendi tel cambazlıkları olabilir. Bu hikaye o görünmeyene karşı bir merak uyandırıyor sanki içimizde. Kesinlikle. Ve bu empati kurma biçimimizi de etkileyebilir aslında. Başkalarının sadece başarılarını veya dışa vurdukları neşeyi değil, o noktaya gelirken veya o neşeyi sürdürürken yaşadıkları zorlukları da hayal etmeye çalışmak. Boncuğun hikayesi böyle bir derinlemesine bakışı teşvik ediyor bence. O halde bu derinlemesine bakışın ardından size küçük bir düşünce egzersizi bırakarak kapatalım isterseniz. Boncuğun hikayesi, o tel üzerindeki denge mücadelesi ve sahne arkasındaki gerçekliği, kendi hayatınızdaki veya çevrenizdeki insanların hayatlarındaki görünmeyen tel cambazlıkları hakkında size neler düşündürdü? Farkında olmadığımız, belki de hiç tahmin etmediğimiz ne tür dengeler kuruluyor, ne tür yükler taşınıyor etrafımızda veya kendi içimizde. Ya da tam tersi bir açıdan bakalım. Bir anının yıllar sonra başka bir anıyla, bir kitapla, bir sohbetle böyle beklenmedik bir şekilde buluşması. Bu tür bir karşılaşma sizin kendi geçmişinizdeki hangi figürleri veya olayları farklı bir ışık altında görmenize yol açabilir acaba? Evet. Unuttuğunuzu sandığınız hangi anı, belki de yarın okuyacağınız bir yazı veya duyacağınız bir isimle
yeniden canlanıp size geçmişiniz ve kendiniz hakkında yepyeni bir kapı aralayabilir. Bu sorularla sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere.